Aslında birkaç hafta önce bir sohbetteydik biz. A couple weeks ago, we had a talk. Eşim vardı, Ari vardı, Selin vardı. My wife was there, Ali was there, Celine was there. Ve bir sonraki haftanın vaazıyla ilgili sordular bana. Neyle ilgili And konuşacaksın they asked me diye. about the sermon I was going to give the next week. They Ben asked de me bir what I was şaka gonna talk yaptım about. onlara. And I told them a joke. Garip konular söyledim konuşacağım. And I told them some really strange things. Onlar bana inanmadılar. But they didn't believe me. Çünkü o bir şakaydı. Because it was a joke. Ama şimdi gerçek oldu. O konulardan konuşacağız bugün. But now it's actually become true. I'm going to talk about one of those topics. Yani dediler ki eğer sen bu konuda konuşursan kilisede kimse kalmayacak. And they told me if you talk about that, nobody will stay at the O church. yüzden Şeref abi kapıyı kilitledi arkada. So that's why Sheriff Bobby has locked the door in the back. Anahtarı da yuttu. And he's swallowed the key. Çıkış yok. Özür Or dilerim. the var abi. Yan the var. Şimdi o sohbetimize konu olan birkaç cümleyi size sormak istiyorum. And I'd like to ask you a couple sentences related to the topic today. Yaratılış kitabında yaratılışın ilk gününde Tanrı bir şeyler yaptı. İkinci gününde gök kubbeyi falan yarattı. Ve diyor ki her günün sonunda akşam oldu, sabah oldu. So at the very beginning of Genesis, it talks about God creating things and there being evening and morning at the end of each day. Dördüncü güne kadar akşam oldu, sabah oldu. And up through the fourth day, there was night and then morning. Ve Tanrı dördüncü gün güneşi yarattı ve ayı. And then on the fourth day, God created the moon and the sun. Hiç kimse sordu mu size güneşi ve ay olmadan nasıl akşam oldu, sabah oldu So has diye? anybody asked you before, without the sun and the moon, how was their night and day? Çünkü ilk 3 gün güneş ve ay yoktu. Because the first 3 days there was no sun and no moon. Nasıl akşam oldu? How could there be evening? Vaazın devamını merak etmeye başladınız değil You mi? guys have probably started to wonder what I'm going to talk about, huh? Tamam. Tarihler, kutsal kitapta eski ayette Tarihler ve Krallar kitabına bakarsak, So if we look at the books of First and Second Kings and First and Second Chronicles in the Old Testament, o kralların tarihlerinin uyuşmadığını görebiliriz. and we might say that the history doesn't fit together. Mesela between diyor the ki Ahav'ın krallığının 20. yılında İsrail'de ya da işte bu kral oldu. Onun 19. yılınca bu kral oldu. two. And it might say things like Aham was king in the 20th year, and then this king was king for 19 years and stuff like that. Yüzyıllar boyunca tarihçilerin bunları bir araya koyup bir şema yapmaya çalıştığını, And for about 100 years, historians have put them in a kind of chart and kind of tried to make them line up. ama bir türlü tutturamadığını biliyor muydunuz? Did you guys know that they've had a hard time figuring out how it works? Hatta İsa'dan sonra 4. yüzyılın önemli teologlarından Jerome dedi ki bu kronolojik konunun çözülmesi neredeyse imkansızdır. And in fact, about 4 centuries after Christ, there was a famous historian named Jerome, and he said, "This is not solvable." O zaman kitapta tarihler uyuşmuyor gibi görünüyorsa biz bu Tanrı'yı aklımızla nasıl sevebiliriz? But if this history doesn't seem to fit together or make sense, how can we love God? Merak ediyorsunuz değil mi devamını? Probably. You're Ben probably de. worried. I'm curious too. İbrahim'e git biricik oğlunu Moria'da benim için kurban et diyen bir Tanrı'yı yüreğimizle nasıl sevebiliriz? So, and also, how can we love a God who tells Abraham to go to Moriah and sacrifice his son? Evet, izin vermedi İbrahim'e ama söyledi git oğlunu bana öldür benim için dedi. Of course, in the end, he did not allow him to kill his son, but he did tell him to do it at the start. Bu Tanrı'yı yüreğimizde sevebilir miyiz? Or can we love this God in our hearts? O gün bu cümleleri konuştuk. Mesela Mısır firavununun yüreğini sertleştiren Tanrı'nın bize özgür irade verdiğine yürekten inanabilir miyiz? And also, can we believe in a God in our heart that He gives us free will, but He hardened the heart of Pharaoh? Ya Brett, harika yapıyorsun. Teşekkür ederim. İnanılmaz bir çevirmen. Hamdolsun. Bu Tanrı'nın bize özgür irade verdiğine inanabilir miyiz gerçekten? Can we believe that this God has given us free will? Bakalım. Let's take a look. Biraz zor sorular değil mi? Belki bazılarıyla karşılaştınız. These are hard questions, aren't they? And I think some of us have encountered these questions before. Ben bu sorularla karşılaşıyorum sokakta. And I come across these questions on the street.
O zaman bakalım. So let's take a look. Kutsal kitaplarımızdan varsa yanımızda açalım. Markos 12. So bölüm let's 28. open ayete up our gideceğiz. Bibles. Mark 12:18. Tamam. Brett İngilizce olarak okuyacak. Biz Türkçe olarak buradan takip edeceğiz. We'll follow the Türkçesini Turkish from okumayacağız. here, and Brad will read the English. Markos 12, 28'den 34'e kadar. 34'ün So it'll be sonuna Mark kadar. 12, 28 to 34. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked them, "Of all the commandments, which is the most important?" The most important one, answered Jesus, is this: "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these." "Well said, teacher," the man replied. "You are right in saying that God is one, and there is no other but him. To love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And from then on, no one dared ask him any more questions. Bu metinleri biraz inceleyelim. Biraz bağlamına bakalım istiyorum. So let's look a little bit more at these verses and look at the Ne oldu context. bu diyalog olmadan biraz önce? So what happened in this dialogue prior to these words being spoken? İsa bir bağcı benzetmesi anlattı. Herkese ve din bilginleri de oradaydı. Jesus had talked about a guy who has a vineyard. He's talking with the scribes and the teachers of the law. Ve bu benzetmeden sonra din bilginleri hemen İsa'yı tutuklamak istedi. And after he explained it, they wanted to arrest him. Çünkü o benzetme o din bilginleri hakkında iyi şeyler söylemiyordu. Because that parable did not have good things to say about those religious leaders. O zaman hemen aynı bölümün 13. ayetinde şöyle söylüyor. And it says this in the 13th verse of the same section. 13. ayet 12. Ben Türkçe okuyacağım. Siz oradan İngilizce takip edin. I'm going to read the Turkish, just follow it in the English. Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerden ve Hilodosyanlılardan bazılarını ona gönderdiler. Yani İsa dönemin dil bilginleri için büyük bir tehlikeydi aslında. Because if you look at it, Jesus was actually a big threat to the religious leaders of his time. Çünkü onların öğrettiği ve anlattığı şeylere karşı davranıyordu. Because he was acting against the things that they were teaching and the way they were leading. Onların dışsal dindarlığını ortaya çıkarıyordu. He was revealing their external religiousness. Ve Tanrı sevgisinin yürekte başladığını anlatıyordu. And he was explaining that God's love begins in the heart. Din bilginleri bunu sevmediler. And the religious leaders didn't like this. O zaman amaçları İsa'yı tuzağa düşürmekti. And that's why their purpose was to trap Jesus. Onu hapse attırmaktı ve onu öldürmekti. And they wanted to throw him into prison and they wanted to kill him. Dolayısıyla diyor ki ayette, Ferisilerden ve Hilodesyanlılarından bazılarını ona gönderdiler. And that's why it says that some were sent from the Pharisees and Herodians to Jesus. Amaçları Hilodes'le İsa'yı karşı karşıya getirmekti. The purpose was to bring Jesus in opposition to Herod. Dolayısıyla buna istinaden İsa'ya dediler ki ya vergi verelim mi vermeyelim mi? And that's why they would ask things like, should we give taxes to Caesar or not? Yasaya uygun mu değil mi? Is it in line with the law or not? Amaçları İsa ile Hilodes'i karşı karşıya getirmekti. But the purpose was to make Jesus in opposition to Herod. Ama İsa tarihte belki de en bilinen şu cümleyle ortaya çıktı. Sezar'ın hakkını Sezar'a ver, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya ver. And Jesus gave in response one of the most famous sentences in history: give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. Ve bu tuzaktan İsa kurtuldu. And it saved Jesus from this trap. İsa'nın yanıtları her zaman mükemmeldir kardeşler. Jesus' answers were always perfect. Çünkü o bilge kraldır. Because he was the king of wisdom. Sonra ne oldu? So what happened after that? Sadukiler de geldiler. And then the Sadducees came. Sadukiler biliyorsunuz ölümden sonraki hayata inanmayan grup. And as you know, the Sadducees were a group that did not believe in the resurrection or life after death. Yani Ferisiler ölümden sonraya inanıyorlar ve eski ahitteki yazıları kabul ediyorlar. The Pharisees were ones who they believed in life after death and they accepted the Old Testament writings.
Ama Sadukiler sadece Pentatürk yani Musa'nın yasası ilk 5 kitaba inanıyorlar. But the Sadducees only accepted the Pentateuch, the first 5 books. O zaman Ferisilerle Sadukilerin tek ortak noktası ilk 5 Musa'nın yasası. Therefore, like the only thing in common between the Pharisees and the Sadducees were the first 5 books, the Pentateuch. Dolayısıyla zeki olan Sadukiler İsa'ya başka bir soruyla geldiler. And that's why the Sadducees, being clever, brought different questions to Jesus. Dediler ki işte bir kardeş bu kadın bir kardeşle evlenirse o ölürse, sonra öbür kardeşiyle evlenirse o ölürse falan, biliyorsunuz bu And benzetmeyi. you know what they asked? It was the thing about if a woman is married to a man and he dies, and then she marries the brother, and et cetera, et cetera. İsa'yı bu soruyla Ferisilerle karşı karşıya getirmek istediler. And asking this question, they wanted to bring Jesus in opposition to the Pharisees. Çünkü İsa ölümden sonra diriliş yoktur deseydi Ferisilerle karşı karşıya kalacaktı. Because if Jesus had said there is no life after death, he would have therefore been in opposition to the Ve Pharisees, Sadukiler çok mutlu olacaktı bundan. which would have made the Sadducees quite happy. Ama İsa tekrar çok akıllı bir yanıtla cevap verdi But he onlara. gave another very intelligent answer. Dedi ki ölümden sonraki hayat sizin anladığınız gibi bir şey değil, orada insanlar evlendirilmezler, öyle değil. Basically, what he said was that the life after death is very different than what you think of, and that there won't be any marriage there. Sonra da 26. ayetle Sadukilere cevap verdi. And then the 26th verse, he gave an answer to the Sadducees gave an answer. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Musa'nın kitabında alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım. Yeah. So in answering the Sadducees, he mentioned Jesus or Moses, or at one point God saying God was the God of Moses and Abraham. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz. Therefore, saying that they were very wrong, because if God being referred to as the God of Yani living people and not the dead. kendi inandıkları kitaptan, Pentatürk'ten bir yanıt verdi ve dedi ki ölümden sonra diriliş vardır işte. So basically, he was answering them from their own books that they believed in from the Pentateuch to show that there was indeed life after death. Amacı görebiliyor musunuz burada? Sadece İsa'yı tuzağa düşürmek. Onu hapse attırmak. But the purpose here was to catch Jesus in a trap and to have him thrown into prison. Amaçları bir şekilde ya Hirod'a, ya Ferisilere, ya yasaya karşı onu tuzağa düşürüp hapse attırmak. Yeah, the purpose was to get him in opposition to either Herod or the Pharisees or the law, to somehow get him thrown into prison. Ve 28. ayete geldik. And then we come to the 28th verse. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilginin yaklaşıp ona buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. And where one of the teachers of the law asked him, what's the most important of the commandments? Bu soruyu tuzağa düşürmek için sordu mu ya da gerçekten merak ediyor muydu bilmiyoruz. Olabilir. We don't know exactly his purpose for asking this. Was it to try and catch Jesus in a trap, or was it because he genuinely wanted to know? Çünkü yüzyıllar boyunca Yahudi din bilginlerinin bu konuyu tartıştığını biliyoruz. Because we know that this was a topic that Jewish religious leaders had debated for many years. Musa'nın yasasındaki 613 yasanın hangileri daha önemli, hangileri daha az önemli? Debating of the 613 commands, which one was most important, was a long time debate. Bunların özeti nedir? Or talking about what the summary of them was. Çünkü tutamıyorlardı yasayı. Because they couldn't hold to the law. Kimse tutamaz. Because nobody could hold to it. Bu yüzden tartışıyorlardı hangisilerine daha fazla önem verelim. Hangilerine biraz daha az önem verelim. So this is why, since they couldn't follow the whole thing, why they were debating over which parts were more Bugüne important. kadar. Bugüne kadar. Up till this day. O yüzden İsa'ya bu soru geldi. Yasa nedir? Özeti nedir? Ne anlatır? So that's why he asked Jesus, what's the summary of the law? Ve İsa şöyle karşılık verdi. And this is the answer Jesus gave. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. And he said, the most important is, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Şema. It's called the Shema. Bugün Yahudilerin bildiği Şema. It's what the Birçok Jews call Hristiyanın the bildiği Shema today. Şema. That Ya- Christians know as the Shema.
Yahudi ibadetinin en temel noktalarından bir tanesi. It's one of the most basic points of Jewish worship. Yani Şima okunduğu zaman bir milli marş gibi herkesin dikkatini çeker. Belki ibadetin odak noktası. When they read the Shema, it's like almost like the national anthem or something that everybody really focuses on. Yahudilerin iman bildirgesi. It's like the statement of faith of the Jews. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. What he just said in Hebrew. Ben İbranice bilmiyorum. I don't know Hebrew. Ama Steve bana İbranice öğretmeye çalışırken ve ben öğrenemezken, but while Steve was trying to teach me Hebrew and while I couldn't learn it, bu ayeti öğrenmiştik. I learned this verse. Diyor ki dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. It says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one." Bir parantez açalım. So let's open a parentheses. Ehad tek demektir. Ehad means one. Yahudiler Tanrı'ya tek Tanrı dediler. The Jews said Jesus was, or not Jesus, obviously, said God was one God. Ama ehad tıpkı bir anahtar gibidir. Tektir ama çokluğu tektir. But ehad was like a key. It's one, but there's many one. Bunun için başka bir kelime var İbranice'de, tek. So for this, there's another word for one. Ama ehad böyle çoklu bir tektir. But ehad is like one, and within which there's many. Yahudiler Tanrı'yı böyle tanımladılar. And this is not how the Jews understood Jesus. O zaman İsa Shema diyerek onların dikkatini çekti. En önemlisi budur dedi. So this is why Jesus got their attention by saying the Shema was the most important. Bunu söyleyerek Musa'nın yasasına karşı olmadığını söyledi. And in saying this, he was showing that he was not against Moses. Çünkü amaçları Musa'nın yasasıyla karşı karşıya getirmekti İsa'yı bu sefer. Because at this point, their purpose is to bring Jesus in opposition to Mosaic law, Böylece onu hapse atabileceklerdi. to try to get him in trouble. Ama İsa onlara dedi ki Shema, ben yasanın karşısında değilim. Basically, Jesus said, the answer is the Shema. I'm not against the law. Ve devam etti. And then he continued. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. And he said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Bugün ilgileneceğimiz konu bu aslında. So this is actually what we're going to talk about today. Neden bu kadar detay var bu işin içinde? So why are there so many details in this thing? Nedir yani? Tanrın Rabbi seveceksin işte. You could say, yeah, it's just, love God. Ama bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle But seveceksin. instead it says, love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Neden bu kadar detay var? Why are there so many details? Tamam, başıyla başlayalım o zaman. So let's start from the beginning. Tanrı'yı seveceksin, agapao Grekçesi ve sevmek, adanmak, ona bütün dikkatini vermek anlamındadır. And the Greek word that means love used here is agapao, which means to love, essentially. Rabbi yüreğinle sev. So, love the Lord your God with your heart. Ne demek Rabbi yüreğinle sevmek? What does it mean to love God with your heart? Kardia Grekçesi. The word for heart is cardia. Duygularınla Rabbi sevmek. Means love the Lord God with your feelings. Ben hikayeler anlatınca vaaz verdiğimde insanlar geliyorlar. Sen duygusal mısın? Niye böyle hikayeler anlatıyorsun? Sometimes diyorlar. people ask me when I preach, why do you share such emotional stories? Değilim. Duygularımla Rabbi seviyorum ama. The question, are you a really emotional guy? And I said, I'm not an Orta Doğu'da her particularly emotional şey- guy. It's just the way God wants it to be. Öğrenmişsinizdir. Orta Doğu'da her şey yürek üzerinedir. And in the Middle East, the heart's important in everything. Her şarkı aşk şarkısıdır mesela. Başka Like every song bulamazsınız. is a love song. That's no other kind of song. Belki duydunuz, sevmek bir karardır diye. Böyle bir öğreti var. You Sevmek may bir have heard karardır. that loving is a choice. Bu doğrudur. This is true. Ama siz kararlarınızı duygularınıza geçirebiliyor musunuz? But with your decisions, can you get beyond your feelings? Evli olanlarınıza sormak istiyorum. Eşiniz sadece bir matematik sonucu mu seçtiniz? Yoksa duygularınız var mıydı? So I'd like to ask married people what you feel for your spouse. Is it just like a mathematical truth, or is there feeling in that? Duygular hissettiniz mi? Yürek hissettiniz mi? Do you feel it in your heart? Hissedenler el kaldırsın lütfen. Those who feel it in their heart, hold their hands up. Hadi sıkıysa kaldırmayın şimdi. Yeah. Yeah. Tabii ki. Çünkü yüreğimizde hissettik o sevgiyi. Of course, because we feel that love in our hearts. Tabii ki benim matematiksel olarak evlenen arkadaşlarım oldu.
Of course, mathematically speaking, it is a friend that I've married. Ama sevgi, yürekteki sevgi ne kadar önemlidir, değil But how mi? important is love in our hearts? Yürekteki sevgi olmazsa her şey ne kadar kuru olur, değil mi? And if there's not that love in our hearts, everything is really dry, isn't it? Tanrı'nın bize olan sevgisi sadece akılcı bir sevgi miydi sizce? Is the love that God has for us just an intellectual love? Yani Tanrı'nın yarattığı insanın bin bir türlü günah işleyerek Tanrı'dan uzak düşmesi, And the people that God created have done 1,001 sins and fallen apart from God. ve Tanrı'nın beden alarak bu dünyaya gelip yarattığı insan tarafından hakarete uğraması. And Jesus, he came to this world, was incarnated, and was insulted in many, many ways. Bunun nasıl bir akılcı yönü var sizce? Nasıl bir mantığı var? So what do you think about just the intellectual logic to this? Yok. There is none. Tanrı sevgiyle bunu yaptı. God did it with love. Hiçbir matematiğe, hiçbir kuantuma göre Tanrı'nın bizi kurtarması mantıklı değildi. There's no math that makes sense that God would come to save us. Yenisini yaratırdı. He made us new, Ama bizi kurtarmayı seçti. but he chose to save us Çünkü Tanrı sevgidir. because God is love, Tanrı yüreğiyle bizi kurtardı. and God saved us with His heart, with feeling. İşte bu yüzden yürekle Tanrı'yı sevmek önemlidir And this is kardeşler. why loving the Lord with our hearts is important, Her brothers. şey matematiğe sığmaz. Everything doesn't fit within math. İsa insanlara baktı ve acıdı. Jesus looked at people and he felt pain. Gözyaşı döktü. He cried. Tanrı insanlara baktı ve gözyaşı döktü, düşünün. Think about it. When Jesus looked at people and he cried, Merhamet etti. he showed them mercy. Öfkelendi. He got angry. Bunlar akılcı şeyler değil, yürekteki şeylerdi. These are not intellectual things. These are things of the heart. Tanrı duygularıyla bizi sevdi. God loved us with His feelings. Bizden aynısını istedi. And He wants the same from us. Sevdiklerimize bir zarar geldiğinde oraya koşarak gidiyoruz. And when somebody we love is hurt, we run to them. Kalbimiz yerinden çıkıyor. Our hearts get excited. Aklımızdan mı? Is it from our minds? Yüreğimizden öyle. It's from our heart that it's like that. Mantıklı düşünemiyoruz. We can't think logically in Çünkü that time like that. yüreğimizden öyle. Because our hearts do not allow it. Bir şiir var Türkçe'de, nasıl bence Brett çevirebilir. Hadi bakalım. Diyor ki benden bir şiir istiyorsun, içinde benzetmeler olan. And the saying is something like, you want poetry from me to describe what's within me. Çok güzel. Kusura bakma sevgilim. Bende sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. And the response is, sorry dear, there's nothing within me that can say what I feel for you. Yani o kadar güzelsin ki hiçbir şeye benzetemem seni. O kadar güzel başka bir şey yok. You're so beautiful that I can't come up with anything to compare you to. İşte Tanrı'nın yüreği böyledir kardeşler. This is what God's heart is like. O yürekle bizi sever. He loves us with that heart. Bir kitap var, Randy Alcorn yazdı onu. There's a book that Randy Alcorn wrote. İş Bey'in komplosu, İş Bey'in conspiracy İngilizcesi. Çok tavsiye Ishmael's ederim okumanızı. I recommend it. Orada genç bir kızdan bahsediyor. And it talks about a young girl. Ailece Tanrı'ya iman etmişler ama 6 ay sonra babası ölmüş. And as a family, they made a decision to follow Christ, but 6 months later, her father died. Aklıyla Tanrı ona mantıklı geliyor. With her, she thinks of logic when she's thinking about God. Ama Tanrı'ya yüreği kırık. But God's heart is broken. Kızın yüreği kırık. Her heart is broken towards God. Çünkü babası iman etti, kendi iman etti, 6 ay sonra öldü Because her babası. father placed faith in Christ and then Kalbi died 6 kırık. months later. So her heart was broken. Ve Tanrı'ya yaklaşamıyor. She couldn't come near to God as a result. İşte yüreğimizle Tanrı'yı sevemezsek böyle olur. This is what happens if we can't love God with our hearts. Duygular gerçektir kardeşler. Feelings are real. Onları kapı dışarı edemeyiz. We can't leave them outside. Devam edelim. Let's continue. Yeremya 17:9'da diyor ki, yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür, onu kim anlayabilir? And it says in Jeremiah 17:9, says something. It says,
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Peki biz aldatıcı bir yüreğe güvenebilir miyiz o So can zaman? we trust our deceitful hearts then? Yürekten, o aldatıcı yürekten Tanrı'yı sevmek yeter mi? Is it enough to love God with these deceitful hearts of ours? Diyor ki ayetin devamında bütün canınla. But it says, and continues, it says with all your heart. Psokai Grekçesi, bütün varlığınla, ruhundaki bütün saygıyla demek. So that was back to our original verse. So the word in Greek is like Psokai, pisokai, which is like the idea of loving kind of with all that's a part of us, bütün nefesinle demek. with all of our breath. Canının istemesi ne demek Tanrı'yı? Canının istemesi. So what does it mean to love God with all of us? Hiç canınız çekti mi son zamanlarda bir yemek? Have you ever been really looking forward to food Hiç recently? canınız bir yemek çekmiyor mu sizin? Does your food, do you not like want to eat Bir things tek benim sometimes? mi lahmacun falan çekiyor? Am I the Yani? only one who really loves lahmacun? Ya benim eşim hamile şu an, onun da canı pek bir şey çekmiyor. And my wife is pregnant at the moment, and sometimes she wants Ama bir things. şeyi can çekmesi ne demektir değil mi? But what does it mean to really desire something? Değil mi? Bütün gözünüz onu arar o anda. It means with all your strength you want it. Davut bunu şöyle anlattı. And David described it like this. Geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler It's, Tanrı. as the deer pants for the water, so my soul longs after you. It's what God says. Düşünün, susamışsınız, su yok, bir geyik gibi ve bir akarsuyu canınız çekiyor. So think about if you're a deer and you're really desiring water, and you hear a flowing stream, you really want that water. Ve canınız Tanrı'yı öyle çekiyor. And this is how much you desire God. Devam ediyor Davut, diyor ki canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. And David continues to say that my heart longs after God that way. Ne kadar önemli canımızla Tanrı'yı çekmek. How important is it to be pulled to God with all of our soul? Peki yeter mi? But is it enough? Devam edelim. Let's continue. Ve diyor ki bütün aklınla, And it says with all your mind, ayet, bütün düşüncenle, with all your thoughts. dianonia. Dianonia is the word. Geldik matematiğe şimdi. So we've come to the math now. Nasıl yapabiliriz? How can we do this? Kardeşler, aklımızla sevmediğimiz birini yüreğimizle nasıl sevebiliriz? How can we love something with our heart that we don't love with our mind? Bize mantıklı gelmeyen bir karara ne kadar bağlanabiliriz? Bir süre sonra soğuyacağız. How much can we feel tied to a decision that we don't intellectually agree with? Sevdiğimizden aklımızla da emin olmamız gerekir. We need to be sure of our love with our minds as well. Eğer biz bilirsek ki İbrahim'in zamanında, Kenan'da zaten herkes çocuklarını putlara kurban ediyordu. In the time of the patriarchs in Canaan, that people would sacrifice their children to false gods. Şimdiki gibi insan hakları yoktu. They didn't have human rights as we do today. Ve İbrahim duyduğunda oğlumu mu keseceğim? Diğerleri tamam olur dedi. And when Abraham heard that, he probably thought, am I supposed to sacrifice my son? I guess so. Ama Tanrı dedi ki hayır, ben onlar gibi değilim. Kurban ettirmem sana oğlum. But in the end, God said, I'm not like the others. I'm not going to let you sacrifice your son. İşte aklımızla Tanrı'yı anladığımızda yüreğimizle daha çok bağlanabiliriz ona. So when we love God with our minds, we can be more tied to God with our hearts. Krallar ve Tarihler kitabında In Chronicles and in Kings, Kuzey Krallığı ve Güney Krallığı'nın farklı takvimler kullandığını when we realize that the Northern Kings and the Southern Kings use different calendars, gördüğümüzde ve o takvimlere baktığımızda onların uyuştuğunu görürüz. and when we look at it in that way, looking at it through the lens of different calendars, it makes sense. Güney Krallığı Pers takvim sistemini kullanıyordu. The Northern Kingdoms use the Persian calendar. Ve tekrar hesap yaptığımızda tam oturuyor bu. And then when we calculate it again based on that knowledge, it all makes sense. Aklımızla Tanrı'ya inandığımızda yüreğimizle daha fazla onu sevebiliriz. And when we love God with our minds, we can love God more with our hearts as well. Herkes profesör olmayacak. Everybody's not going to be a Ben de professor. olmayacağım. I'm not going to be a professor. Bu değil konu. That's not what we're talking about. Ama Tanrı'yla ilgili aklının merak ettiği bir soru varsa, But if you have a question in your mind that you're wondering about God,
Bunu Tanrı'ya sormalıyız. We have to, if we have these questions, we have to ask them. Kardeşlerimize sormalıyız. Korkmamalıyız bundan. We have to ask them to our brothers and sisters. We need to not be afraid of this. Çünkü Tanrı'yı aklımızla sevmeliyiz biz. Because we're supposed to love God with our minds as well. C.S. Lewis diyor ki kitabında, başkaları inanmak için anlamayı bekler. Some people, C.S. Lewis said in one of his books, some people to believe something wait to understand it. Bense anlamak için iman ediyorum. But I in order to understand, I'm placing my faith in it. Evet, bizim hayatımız iman ederek yürümeli. Ama aklımızda bir şey varsa, bir kurt, onunla uğraşmalıyız. Of course, we have to live by faith, but if there's something in our minds that we can't understand, we have to deal with that and work to understand it. Ben bir yıl incir ağacı yüzünden iman edemedim. I didn't become a believer in when you're under a fig tree. Biliyor musunuz? İsa geldi mevsiminden önce bir ağaca, incir ağacına. Mevsiminden önce geldi. Jesus, he went to a fig tree prior to when it would have been in season. Baktı yaprak var, meyve yok. He looked at it and saw that there was leaves and not Ağacı fruit. lanetledi. And he said that it was a cursed tree. Bana bu hikayeyi anlattılar. And they explained me the story. Ben dedim, şaka mı yapıyorsunuz? And I said, are you kidding me? Yani İsa demiş ki sen Haziran'da meyve vereceksin. Mayıs'ta gitmiş meyve yok diye ağacı lanetlemiş. And you know, Jesus goes to a tree that would normally give fruit in June, and in May he says it's a cursed tree. Kim belirledi ağacın meyve zamanını? Tanrı belirledi. You know, and who's the one who decided when fig trees would give their fruit? It was God. Hadi Haziran'da gittin, meyve bulamadın, lanetle ya. Erken gittin. You know, if you go in June, then you can say it's cursed, but you went early. Ben bunun yüzünden iman edemedim bir yıl. But because of this, I didn't become a believer. Öyle Tanrı mı olur dedim ya. I said, how could God be like this? Resmi koyabilir misin Salih? Can we put a picture up? Sonra Rabbe sordum. İman ettikten 2 yıl sonra öğrendim. And I only learned 2 years after I became a believer. Çünkü incir ağaçları ya meyveyle aynı zamanda ya da meyveden sonra yaprak verirmiş. It's because fig trees are either supposed to produce leaves at the same time as fruit or produce leaves after the fruit. İncir ağacı meyveyle aynı anda, aynı zamanda yaprak verirmiş ya da meyveden sonra, meyve verdikten sonra. So normally a fig tree, it would produce leaves either at the same time as it produces fruit or produce leaves after it produces fruit. O zaman anladım. And then I understood. İman ettikten 2 yıl sonra. I only understood it 2 years after becoming a believer. İsa ağaca baktı, yaprak gördü. Jesus looked at the tree and he saw leaves. Çünkü bu demekti ki meyve de var, aynı anda büyüyorlar. Because normally, if there's leaves, there should be fruit. Yaprak vardı And there were leaves, ama meyve yoktu. but no fruit. Tanrı'yı aklımla daha çok sevdim o gün. And I loved God with my mind more that Ve day, yüreğimle de. and with my heart as well. Tanrı'yı bütün aklınla sev. It said, love God with all your mind. Devam edelim. Let's continue. Kardeşler, aklımızla sevemediğimiz birini yüreğimizle sevemeyiz. Brothers and sisters, we can't love something with our heart that we don't love with our minds. Aşık olabilirsin ama aklın ikna değilse bir süre sonra uzaklaşacaksın. You can fall in love in a sense, but if you don't love with your mind, it's gonna fade. Demek ki akıl olmazsa yürek zor. If there's not the mind, the heart is difficult. Yürek olmazsa sadece akılla Tanrı'yı takip edemezsin. And if there's not the heart, then you can't just follow the Lord with your mind. Çünkü bir süre sonra soğuyacaksın. Gönül bağın yok. Because you get cold after a while. Ve ikisinin birbirine ihtiyacı vardır. Each one has a need for the other, the mind and the heart. Gelelim bütün güç konusuna. So let's now look at the topic of all your strength. Bir arkadaşımdan aldım bu benzetmeyi. I got this thing I'm going to explain from a Bir friend. sorun var. Tanrı her gün size 86.400 lira verseydi, If God were to give you 86,400 lira every day, ona ne kadarını geri verirdiniz? how much would you give back to him? Hiç cevap var mı? 86.400 lira her gün veriyor Tanrı. Ne kadar ona geri verirdiniz her So gün? if God were to give you 86,400 lira per El day, kaldır, how much cevap would you give vermek back to isteyen God? söyleyebilir. Does anybody want to raise their hand and tell us? 400 lira verirdim. Bayağı cömertmişsin. He says Rab seni 400 lira. bereketlesin. He said you're very generous. Okan 8.600 küsür verirdin. Harika. Okan says 86,400. %10'u. Harika. Peki Tanrı her You have an gün answer of 10%. 1440 lira verseydi her gün ne kadarını geri verirdin? And if God gives you
1,440 lira per day, how much would you give back to him? Hamdolsun. She said, I would Olsun. give all of it without worrying. Peki Tanrı'nın her gün bize 1440 dakika verdiğini hiç düşündünüz mü? Have you ever thought about what if God gave us 1,440 Bir minutes per gün day? 24 saat 60 dakikadan 1440 dakika yapar. So if you do the math of 24 hours and 60 minutes in an hour, you Tanrı'nın get her şey yapmaya gücü yeter. 1,440 minutes in a day. Harika. Tanrı'nın her şeyi yapmaya gücü yeter. God is powerful enough to do everything. Bizim gücümüze ihtiyacı yok. He doesn't need our strength. Ama neden? But why? Çünkü biz gücümüzü bir şeye verdikçe onunla paydaşlık yaşarız. Because when we give our strength to something, we're in fellowship with that thing. Okan ve Marko bu bina için çok çalışıyorlar. Okan and Marco have worked really hard on this building, Ve onlar güçlerini harcadıkça Tanrı onları birbirine yaklaştırıyor. and as they labored on the building together, they became better friends with each other. Çünkü neye gücünü harcarsan ona bağlanırsın. Because whatever you give strength to, you get tied to that thing, Ve onunla tanıklığın olur. and Tanıklığın olur. it becomes your testimony. Tanrı için gücünü harcadıkça Tanrı hayatında mucizeler yapar, bir sürü iş yapar ve tanıklıkların olur. So, if you give your strength to God, you see God do a lot of miracles, a lot of great things, and it becomes your testimony to the Lord and what He's done in your life. Herkes işçi olmayacak belki tam zamanlı. Herkes kilisede çalışmayacak belki. So maybe not everybody will be a full-time church worker, Ama yaptığımız her işte tüm gücümüzle Tanrı'yı sevebiliriz. but whatever we do, we need to, as we're doing it, love God with all our strength. İş yerimizde Tanrı'yı gücümüzle severek çalışabiliriz. At our workplaces, we need to love God with all our strength while we're working. Anne babalarımıza Tanrı'ya itaat eder gibi itaat edebiliriz. We can love our mothers and fathers, or obey our mothers and fathers as we obey God. Bütün gücümüzle Tanrı'yı sevebiliriz. And we can love God with all our strength. Ve Tanrı'yı severken güç harcadıkça While loving God, while using our strength, tanıklığımız artacaktır. our testimony increases. Bir gün bir seminere katıldım. Çok güzeldi seminer. Cumartesi günü 2002 yılında. And in 2002, I joined a seminar on a Saturday. It was a really good seminar. Sabah 8'de başlıyordu seminer. Akşam started 6'ya kadar. 8 a.m. and went to 6 p.m. Ama öğlen saat 1'de benim bir fotoğraf çekimim vardı ve gitmek zorundaydım. But at 1 in the afternoon, I had a photo session I had to go to, so I went to that. Seminer o kadar güzeldi ki gitmek istemedim. And the seminar was so good, I didn't want to go. Yarısında gitmek zorundaydım. I had to leave when it was half Çünkü through, o benim işimdi. because it was my job. Gitmek zorundaydım. I had to go. Seminer çok güzeldi. The seminar was really good, Ama ben gitmek zorundaydım. but I had to go. Bana sordular, Vahan gidecek misin? Dedim mecburum. Gitmem lazım çünkü onlar biliyorlar benim Hristiyan olduğumu. Nasıl iptal edeyim işi? And they said to me, Vahan, do you have to go? And I said, yeah, I have to go because this is my job, and they know I'm a Christian, and I can't, so therefore I can't cancel at the last minute. Dua ettim. And I prayed, 5 dakika sonra müşterim aradı. and then 5 minutes later, the customer called, Fotoğraf çekimini iptal edebilir miyiz diye sordu. and they asked me if we could cancel the photo session. Ben dedim ya çok zor olacak, çok üzüldüm ama ya And I said, I'm really sorry, it'll be very difficult, but Tanrı için gücümüzü harcadıkça tanıklıklarımız artar, and when birikir kardeşler. we spend our strength for God, our testimony increases. O yüzden Tanrı'yı bütün gücümüzle sevmeliyiz. And this is why we have to love the Lord with all our strength. Tanrı'yı bütün gücünle sevmek, Loving God with all your strength, Tanrı için gücünü harcayıp spending your strength for God, diğer işler için Rabbin mucizeler yapacağına inanmak demektir. it also means believing in God's miracles for other things. Tanrı'yı bütün aklımızla, bütün yüreğimizle, bütün canımızla ve bütün gücümüzle sevebiliriz. We can love God with all of our heart, souls, minds, and strength. Eyüp'ü düşünün. Think about Job. O kadar zorluğun içindeydi. He was in such a difficult situation. Aklı Tanrı'yla güreşiyordu He was wrestling with God in his mind ve arkadaşlarıyla and with his friends. sorgulamaya başlıyordu aklı. And he started to ask questions.
Eşi bile diyordu ki küfret Tanrı'ya da bitsin bu And iş. even his wife said, curse God and be done with it. Ama nasıl bağlı kaldı Tanrı'ya o durumda? But think about how he stayed close to God even in that situation, Yüreğiyle. in his heart. Aklında belki vardı sorular ama yüreğiyle Tanrı'ya bağlıydı. Maybe in his mind there were questions, but his heart was tied to God. Öyle zamanlar olur ki aklımızda karışıklık olabilir. Sometimes there might be confusion in our minds, İşte o zaman yüreğimizle Tanrı'da kalmalıyız. and it's those times that we have to stay with God in our hearts. Yüreğimizde Tanrı'ya kırgınlık olabilir. Sometimes in our hearts we might be upset at God, İşte o zaman aklımıza ve gücümüze ihtiyacımız and var. that's when we need our minds and our strength. Aklımızla Tanrı'ya bağlı kalmalıyız o gün. And that's the days that we need to stay faithful to God in our minds. Süleyman Tanrı'dan aldığı bilgeliğe rağmen Solomon, in spite of the wisdom that he got from God, yüreğini başkalarına kaptırdı. his heart was stolen by other things. Bu yüzden düştü. And this is why he fell, Çünkü yüreğini başkalarına kaptırdı. because his heart was taken by other things. Çünkü kardeşler Tanrı bizden bir ilişki ister. Because God wants a relationship with us, brothers and sisters. Ve bu ilişki için gereken her şeyi yapmıştır. And he did everything it took to have this relationship with us. Yuhanna 3:16 diyor ki Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. And it says in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only son. Tanrı bütün yüreğiyle, bütün canıyla seni sevdiği kardeşim. God loved you with all his heart and all his soul. Ve biz de Tanrı'yı böyle sevebiliriz. And we can love God in the same way. Zorlanabiliriz. We can have tough times. Yüreğimizle koşarak Tanrı'ya gidebiliriz bazen. Sometimes we can run to God in our hearts. Bazen çok yorgun olup sürünerek And gidebiliriz. sometimes we might be so tired that we crawl to God. Ama Tanrı'yı seviyorsak ne olursa olsun ona gideriz. But if we love God, no matter what, we need to go to him. Ne olursa olsun. No matter what. Aklımız güçsüzken, Even when our minds are weak, yüreğimiz kırıkken, if our hearts are broken, gücümüz yokken if we have no Tanrı'ya strength, sürüne bile olsa gideriz. even if it has to be crawling, we have to go to God. Çünkü Tanrı bizi buna çağırdı. Because God has called us to this. Bir mezmurla bitirelim. I'd like to finish with the psalm. 84. mezmur. İki dilde de okuyacağız It's bunu. Psalm 84, and we're going to read it in Önce both Brad languages. okuyacak. 84:2. And we'll have Brad read it first, 84:2. Mezmur 84:2. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Canım senin avlularını özlüyor. İçim çekiyor. Yüreğim, bütün varlığım sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor. Mezmur yazarı burada diyor ki her şeyim, ne varsa bende, akıl, duygu, şu bu, her neyse hepsi senin önündedir. And the psalmist says to God, whatever I have, be it my heart, be it my mind, be it whatever it is, I give it all to you. Hepsi sana övgü sunar. And all of this is praise to you. O zaman dua edelim ki bugün belki aklımızda, belki yüreğimizde, belki canımızda, belki gücümüzde bir kırıklık var. So let's pray today, maybe in our minds or in our hearts or in our strength, there's a brokenness. Rab bugün bize göstersin May God show us, ve tamir etsin. and may God repair us. Rabbin önüne gelelim ve Let's come soralım before the Lord. kardeşler. Let's ask him. Sessiz zamanımız olsun. 1 dakika. We're going to have a 1 minute quiet time. Ya Rab sana teşekkür ediyoruz. Lord, we thank you.
Sözünle bizi bereketlediğin için. for blessing us with your word. Ya Rab, biz seni bütün yüreğimizle, bütün aklımızla, canımızla ve gücümüzle sevmek istiyoruz. Lord, we want to love you with all our hearts, all our souls, all our minds, and all of our yüzden- strength. Benden başlayarak bizi güçlendir ya Rab. And starting with me, Lord, strengthen us all. Bizim gücümüzü, aklımızı, yüreğimizi çalan şeyler varsa bizden uzaklaştır ya. And if there's things that are stealing our hearts, our minds, our strength, Çünkü make sen, them far away from us, çünkü sen iyisin ya Rab. because you're good. Teşekkür ediyoruz ki bizi sevdin. We thank you that you loved us. Ve her gün bize öğretmeye, bizi büyütmeye devam ediyorsun ya Rab. And we thank you that you continue to build us up and teach us every day. Bizi sevdiğin için teşekkür ederiz. Thank you for loving us, Lord. Kurtardığın için teşekkür ederiz. Thank you for saving us. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla dua ediyorum. In the living name of Amen. Jesus Christ, amen. Rab sizi bereketlesin bless kardeşlerim. you. İyi haftalar diliyorum size. Have a good week. Aşağıda çay kahve zamanı var ve özel bir dua isteğiniz varsa And as lütfen always, ene there's tea gelin. and coffee downstairs, and there'll be people up front to pray for you if you want it. Ha bir and de there's special özel pasta cake var also. aman. Pastayı çok sevenler hızlı koşsun For bence. those who really like cake should probably get downstairs Rab quickly. sizi bereketlesin. God bless.